Merhabalar sevgili Aslan ve yükselen burcu Aslan, Ay ve Stelyum Aslanlar'da dinleyebilir arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi. Hoş geldin sevgili Aslan burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım şimdi kupa altılısıyla başladık arkadaşlar. Tabii bu enerji akışlarında yani bu süreçte bunun gelmesi çok normal ama senden önce çektiğim burçlarda gelmemişti. En azından Koç ve Boğa'da gelmemişti. Ben genelde karışık çektiğim için. Neyse şimdi kupa altılısıyla bir başladık. Bakalım bu nedir diyelim. 2025 Ağustos ayında seni neler bekliyor sevgili Aslan burcu? Şimdi kartlarımı koyuyorum. Güç kartı, Aslanımın kartı da geldi arkadaşlar, görüyorsunuz. Hele bakın kim gelmiş. Denge, Dünya kartı. Şimdi burada ben kesinlikle çok güçlü bir başarı gördüm ve her şeyden önce sanki nasıl bir şey var biliyor musun? Birilerinin ağzını kapatacaksın sen Ağustos ayında. Had bildirmek anlamında söylemiyorum da hani böyle kötü anlamda söylemiyorum. Birilerinin haddini bildireceksin. Hani burada bir de dünya kartı gelince kesinlikle bir tamamlanma, bir başarı, bir döngünün, bir sürecin senin için bittiğini gösterir ama bu nasıl bir şey biliyor musun? Hani sanki ortaya öyle bir çıkıyorsun ki yani bütün heybetinle alem buysa kral benim diyorsun sevgili Aslan burcu ve burada aynı zamanda her anlamda bir zenginlik vardır arkadaşlar. Dünyevi nimetlerden faydalanmak da vardır. Gayet güzel gidiyoruz şimdilik, bakalım. Dikkat etmen gereken o kupa ası çok güzel. Dikkat etmen gereken şeylerden de bahsedeceğim. Kader çarkı işte bu, bakın. Kadersel olarak geçmişte hak ettiğin bir şey Aslan burcu, bu çok güzel. Kupası arkadaşlar yani duygular şelale. Geçmiş aşkın canlanabilir, hayatında bir partnerin, bir aşkın, bir ilişkin varsa böyle gerçekten duygular şelale olabilir, oluk oluk paçalardan sızabilir arkadaşlar. Her anlamda böyle duygusal olarak kendini iyi hissettiğin bir süreç. Bir de hani hiçbir şey yoksa bile bak geçmiş ilişkilerin şöyle bir şekilde bağlantın oluşmuştur, bir şekilde bir şey olmuştur fakat bazı yanlış anlaşılmalar araya girmiş olabilir. Bilemiyorum. O kişiler hayatında yoksa bile, engelli olmuş olsalar bile hani bir şekilde sosyal medya olabilir, işte WhatsApp olabilir, herhangi bir şey olabilir. Hiç fark etmez. Burada hani böyle hissel olarak da yani geçmiş çok özlemek var. Çocukluğunu özlemek var. Geçmiş ilişkilerini özlemek var. Geçmiş hayatın, geçmiş işi özlemek var. Ama burada ben şunu aldım. Sanki aslanlarda hani nereden yara aldıysan, neren kırıldıysa, neren döküldüyse sanki orası böyle hani can suyu deriz ya arkadaşlar, böyle bir zemzem etkisi gibi demek istediğim nedense o ışıltı akacak. Yani sanki her yara aldığın yere bir şifa akacak ve sen de bunu içsel olarak da dışsal olarak da hissetmeye başlayacaksın. Şimdi ben niyetimi kimler için aldığımı söylüyorum biliyorsunuz. Her zaman normal olanlar yani ruhu olanlar, insan olanlar ve insan kalmayı başaran, kalbi gönlü ruhu temiz arkadaşlarım için niyetimi aldığımı her zaman söylüyorum. Ve her zaman ne diyorum? Has kötü olmak başka bir şey, hata yapmak başka bir şey. Şimdi burada yani aslanları zaafım, aslanları çok seviyorum ama kötü aslan da çok var yani kendisini geliştirmemiş. Yine her zaman ne diyorum? Her burcun iyisi var, kötüsü var. Bunun altını çizelim. Bunu niye burada değindim şimdi? Neden yaptım bunu? Çünkü burada kadersel olarak gelecek olan çok tatlı bir şans var. Çok keyifli bir şans var. Bir dileğinin, bir hayalinin, çok istediğin bir şeyin tamamlanması ve Ağustos ayında gerçekleşmesi var. Yani burada para anlamında bir şey görmedim ama arkadaşlar bakalım belki inşallah çıkar. Her anlamda zenginliği tatmak vardır sevgili Aslan burcu. Bu gayet güzel. O yüzden bu enerjileri lütfen en doğru şekilde kullanmaya çalış. Fark edebilmek göre hani uyanış diyoruz ya, işte bu öyle yani. Hani hayatı düz yaşamak başka bir şey. Fakat her gördüğümüz, her duyduğumuz ya da her hissettiğimiz, her karşılaştığımız olayı anlamlandırabilmek, onun derinliğine inebilmek çok çok başka bir şey arkadaşlar. O yüzden sorgulayabilen beyinler her zaman çok daha parlaktır. Bakalım kartlarımızı açalım ve devam edelim. Burada kesinlikle kadersel bir şans var. İmparator kartı geldi. Koçlarla bir ilişkiniz olabilir. Tılsım dörtlüsü. Tılsım dörtlüsünü de pek sevmiyorum. Ama yine hani parayla ilgili bazı açılımlar da olacak gibi. Bakalım son kartları alalım. Başka neler gelecek diyelim. Ölüm kartı. Mahkeme.
Kupa beşlisi, değnek beşlisi. Ay olmasaydınız olmazdı yani. Keşke açmasaydım diyormuşum. Neyse tamam, dikkat etmen gereken şeyleri söyleyeceğim zaten. Sonrasında çıkan fırsatları söyleyeceğim ki kule kartı. Zaten bu rehberlikler bunun için var arkadaşlar. Tılsım sekizlisi, değnek dörtlüsü, ermiş. Şimdi ilk mesaj ne biliyor musun? Ağustos ayında ve Ağustos ayında bak sen bir şey başlatacaksın. Bu Eylül ayına da sarkacak, bilgin olsun. Ve burada bir bilgeleşmek var. İçindeki ermişi keşfedebileceğin, farkındalığın artabileceği bir süreç olacak. Şimdi burada öncelikle dikkat etmen gereken şeyleri söylemek istiyorum. Kafa bölgesine dikkat et. Kafaya alacağın darbeler, yani araçtan inerken çıkarken bile olabilir. Ufak tefek aksaklıklar, ufak tefek sakatlanmalar olabilir. Göz, kulak, baş bölgesi, bunlara birazcık dikkat et. Kalp, damar, bunlarla ilgili sağlık konularına dikkat et sevgili Aslan Burcu. Bunun dışında bir de kol arkadaşlar. Yani kolla ilgili bir şey olabilir. Özellikle yük kaldıran ya da spor yapan arkadaşlarım varsa ya da işte sürekli çaldığın bir şey varsa, mesela bir enstrüman çalıyorsun. Örneğin bağlama çalıyorsun, işte bileğin incindi gibi mesela, atıyorum yani, atıyorum yani hani bir örnek veriyorum anlamında. Şimdi burada bak Aslan Burcu, öncelikle tamam bunları söyledim. Bir uyarı ne biliyor musun? Bak burada bitişler var, sonlanmalar var. Hatta mahkemelik konular söz konusu. Bazılarınızın mahkemelik konuları olabilir. Ya da bazılarınız böyle bir çıkacak olan bir tartışma, bir kavgadan dolayı Ağustos ayında mahkemelik süreçlere gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle dikkat etmen gereken şey şu. Egona dikkat et, egonu kontrol et. Bu ne demek? Bu şu anlamda demek. Her şeyi ben yaparım, ben bilirim, ağa da benim, paşa da benim. Hayır, bu şekilde değil. Yani aslanın gölge tarafını Ağustos ayında kullanma diyor. Aslanın has halini konuşamadım. Aslanın has halini kullan diyor. Tamam mı? Kendine güvenin olsun. Alemlerin kralı sensin, ormanın kralı sensin. Çok güzel. Her şey sana zaten çok yakışır. Ego da yakışır, gösteriş de yakışır. Okey, tamam. Ama abartıdan uzak dur. İşte her şeyi ben yaparım, her şeyi ben bilirim. Bunu asla yapma diyor. İkincisi, tatlı dilli olmak, sevgi enerjisinde kalmak, fakat bunu kurnazlık ile yapmak. Hani saflık anlamında değil, analitik zekanı kullanarak yapmak ama her zaman iyi niyetli olmak, o iyilik enerjisini çalıştırmak. Bir diğer etki, kararlı olmak ve ne istediğini bilmek kesinlikle çok önemli olacak. Yani burada çünkü hakların dağılması da vardır arkadaşlar. Yani normal mahkemeden ziyade hakların dağılması olarak da çalışır. Ne istediğini bilmek, ne istediğine karar vermek çok önemli olacak senin için. Bir diğer etki ise angarya işlerle uğraşmak sana asıl büyük fırsatları kaçırtabilir. Bakar mısın? Şimdi bak Ağustos ayında 10'u ve 21'i, 18'i, 16'sı, 9'u, 19'u, 29'u. Bu tarihlere bir bak, artı eksi olarak çalışabilir. 8, 18, 28, daha çok onundan sonraki süreç, özellikle 20-21'i gibi Ağustos'un. Bir fırsat, bir şans, bir nasipten bahsediyor. Fakat sen burada saçma sapan şeylerle uğraşmaktan, işte ne bileyim, neredesin aşkım, buradayım aşkım, neredesin aşkım, şuradayım aşkım, işte Ayşe onu söyledi, Fatma bunu söyledi, şu şunu yaptı, bunu yaptı gibi. Ha öyle mi olmuş? Ya böyle küçük şeylerle asla uğraşma, çünkü seni birazcık başkaları bu tarz şeylerle meşgul etmek zorunda bırakabilir açıkçası. Hani böyle önüne engel koymak anlamında. Bunlara dikkat et. Diğer uyarımı yaptım çünkü bunlara dikkat etmezsen büyük bir fırsat elinden kaçabilir. Düşünmeden hareket etmemeye dikkat et. Yani bir iş yapacaksın, bir proje yapacaksın. Ha tamam ya, olur ya, hallederiz deyip asla. Kontrollerin, belgelerin, evrakların, her şeyini çok iyi kontrol et. Araştırmalarını çok iyi yap. Bir teklif geldi örneğin. Şimdi bu genel akış olduğu için herkese bireysel olarak farklılık gösterecektir. Hani o yüzden örnek veriyorum. Bir teklif geldi örneğin. İyice araştırmadan hop gitme diyor sevgili Aslan Burcu. Bu da çok önemli. Şimdi burada bu uyarıları yaptık. Özellikle kıskanç insanlara karşı çok dikkat et. Kıskanç insanlar, bencil, işte hani sürekli kendi bildiği doğruymuş gibi davranan, özellikle ateş gruplarını verdi. Koç burcu çok baskın. Ateş grupları, yengeç burcu arkadaşlar, bu kişilere birazcık dikkat et.
sevgili Aslan Burcu. Çok küçük balık akrep var ama hani burada burç söylemeyi çok uygun görmüyorum. Bu kişilere karşı bu kişilerle zıtlaşmamaya dikkat et açıkçası. Çünkü böyle bir kıskançlık, bir zıtlaşma, bir rekabet ortamının içindesin zaten. Hatta pek çoğunuz bu geçmişten gelen konunun kalıntıları da olabilir. Burada bak senin varlığını kıskanan, senin işte meziyetini, yeteneklerini, varlığını kıskanan, yaptığın işleri kıskanan birileri ise böyle birazcık huzursuzluk çıkartmak isteyebilir. Ayın 5'i, 15'i, 25'i gibi artı eksi olarak alabilirsiniz. Bulunduğun yerde, iş ortamında ya da nerede bulunuyorsan, belki hiçbir şey yapmıyorsun, sosyal medyadasındır. Bir tartışma, bir münakaşa, bir kavga durumları olabilir. Hatta bu mahkemeye doğru gidebilir. Bunlara karşı dikkat edin. Mahkemelik konuları olan arkadaşların varsa bunlarla ilgili çok kısa ama geçici mücadeleci durumlar olabilir, fakat neticede başarı senden yana olacaktır. Zaten burada inanılmaz bir yorgunluk var üzerinde. Yani geçtiğimiz son 9 aydır, 7 aydır, anlatabiliyor muyum? Bazılarınız için 12 aydır, 21 aydır mücadele ettiğin konular var. Psikolojik olarak, sağlık olarak, çevresel olarak yanıltıcı etkilerin içerisinden bir türlü çıkamadığını gösteriyor. Ama artık diyor ki bu döngü senin için bitiyor ve sen özgürleşme noktasına doğru gidiyorsun. Hayatınla ilgili yeni yollar açılacak, yeni başlangıçlar gerçekleştireceksin. Koşullar ve şartlar artık senin için oluşuyor olacak ve sen artık böyle bir rahatlıyor olacaksın. Yani aslında şu, her türlü engeller ortadan kalkıyor olacak. Hala yoğun bir şekilde çalışıyorsun, hummalı, sıkı bir şekilde çalışıyorsun. Hatta özellikle yeteneklerini gösterebileceğin bir iş, bir hobi alanı olabilir. Herkes kendi durumuna göre alsın arkadaşlar. Sanatla ilgili konu olabilir, el işçiliğiyle ilgili bir konu olabilir. Aklına bir fikir, bir proje gelir. Buna başlarsın. Bu konuda kesinlikle bak, kariyerle ilgili yepyeni bir adım var. Yani sana gerçekten çok böyle büyük bir zenginlik getirebilecek bir adım, yeni bir iş teklifi, yeni bir proje, kendini gösterebileceğin alan. Yani burada çok parlayacaksın. Bu çok güzel. Hatta böyle maddi manevi olarak bir rahata erişmek var. Lüks harcamalar yapabilirsin. Gerçekten böyle bir sahalarda kendini gösterebilirsin. Aslan Burcu, ki göster, yani sana yakışır. Ama egoist insanlara dikkat et. Yani bunu böyle görmezden gelemiyorum. Olumsuz şeyleri genelde hep hani çok kısa söylüyorum ama pek çoğunuz arkadaşlar böyle yönetici olmak, üst noktaya geçmek, işte kendi işini yapıyorsan da güçlü biriyle ortak olmak, ortaklık yapmak. İşinde ve kariyerinde zaten sevdiğin, çok güzel kazandığın işin ve kariyerin varsa onu çok daha üst bir noktaya getirmeyle ilgili. Yani burada kesinlikle bir yükselmek var. Kesinlikle bir ön plana çıkmak var. Bu bitti. Burası çok güzel ve bir dileğin gerçekleşecek. Çok istediğin bir şey gerçekleşecek Aslan Burcu. Bu da çok güzel. Burada ufak tefek çatlaklar olsa da, pürüzler olsa da bunları idare edebilme. Bak yönetim, bak kontrol, yönetim, işte sözünle, yaklaşımınla, sazınla, dilinle, yeteneğinle, ikna kabiliyetinle, güzelliğinle, konuşma tarzınla, üslubunla, taktik, yöntem neyse başkalarını böyle küçücük bir hale döndürebilirsin yani. Onları böyle etkileyebilirsin. Böyle bir etkiden bahsetti. Bu çok güzel. Bunun dışında kavga, tartışma, münakaşa, bunlara dikkat et ve burada arkadaşlar bazı ortaklıklar bitecek gibi gözüküyor. Birileriyle bir bitiş olacak, birileriyle bir ayrılık olacak ama bu sana çok iyi gelecek. Yani zaten sana hizmet etmeyen bir şeyleri bitiriyor olacaksın sevgili Aslan Burcu. Seni rahatsız eden bir şeyler var. Ya şaşkınlığa uğratabilecek bir şeyler de olacak. O yüzden diyorum ki bak, sadece işine odaklan. Sadece işine odaklan. İşine odaklan, işine odaklan, kendine odaklan. Kartların mesajı bu. Çünkü gerçekten çok büyük bir fırsatı kaçırabilirsin. Burada senin hak ettiğin bir şeyin sana gelmesi var. Düşünmeden adım atmamaya dikkat et. Bir de işte böyle gereksiz yere sana gıcık olan, işte gereksiz yere sana düşman olmak isteyen cıkcıklar diyelim arkadaşlar. Onlar çok da önemli değil. Yine de dikkat et pek tabii ki. Peki bakalım Rumi'den alalım bir tanecik Aslan Burcu. Şöyle bir gelsin bakalım. Rumi'den hangi mesajlar gelecek diyelim. Aslan Burcu arkadaşım için hemen alalım. Kupa ikilisi, ay çok güzel. Kadehlerin ikilisi, aşk,
Arkadaşlar, aşk deyince özellikle erkek arkadaşlarım için söylüyorum. Bayan arkadaşlarım için de geçerli. Böyle aşko kuşko, işte aşk maşk konularından dolayı işinizde boşlamayın arkadaşlar. Çünkü burada aslanlar böyle ekstra bir duygusal olacak gibi yani. Geçmişe çok fazla gidebilirsiniz. Dikkat edin, geçmişten de size çok gelebilirler. Yani direkt kupa altılısıyla başladık. Aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur diyor. Yani aşk sadece tek bir kişide değildir. Aşk sadece gel geç git gel demek değildir arkadaşlar. Çok güzel söyledi. Denge, arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Yani burada ne demek? Sürecine güvenmek, Rabbine güvenmek, akışta kalmak çok önemli olacak. İnişlere çıkışlara dikkat et. Fazla böyle hani böyle şey var ya, bizim toplumumuzda çok var o. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben senin kim olduğumu biliyorum. Benim arkamda dayım var, benim arkamda abim var. Şöyle böyle şeyler yapanlar çok var ya mesela. İşte burada bak, akışta kalmak, dengede kalmak çok önemli. Her şeyden önce Rabbine, sisteme güvenmek çok önemli. Burada hayatına bir denge gelecek sevgili Aslan Burcu. O inandığın şeyin nasıl seni koruduğunu göreceksin. İşine inanmak, mesleğine inanmak. Dinarların altılısı çok güzel arkadaşlar. Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır. Şimdi bak, geçmişte yaptığın iyilikler varsa, kime ne iyilik yaptıysan, bir de şunu söyleyeceğim. Özellikle bu dönem bu hepimiz için geçerli arkadaşlar. Yazdığımız, çizdiğimiz, düşündüğümüz, söylediğimiz her şeye çok dikkat edelim. Kimseye öfkeyle, yargılayıcı ve nefretle, kinle bakmayalım. Burada bak, yardımlar göreceksin, maddi manevi yardımlar göreceksin ve arkadaşlar, dilerim izleyen bütün iyi kalpli arkadaşlarım nasiplensin. Burada o kadar güzel bir paranın eline geçmesi var ki, yani yaptığın işle, sadece para değil, yaptığın işle, yeteneğinle başkalarına katkı sağlamak, maddi manevi destek olmak. Örneğin sen bir meslekte çok başarılısın. İlla maddi olarak destek olmak zorunda değilsin. Ücretsiz olarak bir çocuğa eğitim verirsin ya da okutursun gibi pek çok şey. Geçmişte yapmış olduğun iyiliklerin de karşılığını alacaksın. Aynı zamanda yardımlar da görmek var. O yüzden sözüne, diline de hakim ol bir nevi. Ve bir yardımlaşma, şimdi alan el veren el olduğu için arkadaşlar, para altılısı, bu ay senin için yardımlaşmak ekstra önemli olacak Aslan Burcu. Her zaman çok önemlidir ama bu ay fazladan bir önem taşıyor olacak dedi. Ve destenin altında değnek sekizlisi, Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir. Yani burada hani yandım tutuştum dediğin anda o yardımın sana gelmesi gibi. Aslan Burcu, olmayacak galiba dediğin noktada çok güzel bir şeyin olması gibi Aslan Burcu. Peki bakalım başka neler gelecek diyelim. Şımarmak, kendini şımart, dinlenmeye zaman ayır, bedeninin ve zihninin rahatlaması için bir süreliğine sessizlik iyi gelecektir diyor. Bakalım şöyle açalım arkadaşlar, şöyle yapalım. İşbirliği, açık fikirli ol, insanlarla işbirliği yap, her şeyi tek başına halletmene gerek yok diyor Aslan Burcu. Bir tane daha alıyorum, bakalım ne gelecek diyelim. Ve ilahi zamanlama. Sabırlı ol, çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. İlahi zamanlamaya güvenin diyor. Pek çoğunuz zaten bunu Ağustos ayında görüyor olacaksınız arkadaşlar. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.